Dogonlar, Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan ve nüfusu yaklaşık 250 bin civarında olan bir kabiledir. Kendilerine has özel bir inanç sistemleri olan Dogonlar, tek bir yaratıcı tanrıya inanır. Ayrıca tanrı inançlarının altında melekler ile nitelendirilen dört büyük totemleri bulunur. Dogon kabilesi hakkında en fazla araştırma yapmış olan etnolog Fransız Marcel Grialouet'dir. Totemleri bulunan ve inisiyatik bir örgütlenmesi olan bu kabile geleneklerini sözlü aktarım yoluyla sürdürmüştür. Tradisyonlarındaki astronomi bilgileri, özellikle Sirius sistemi hakkında bilgileri tüm astronomları şaşırtmıştır. Dogonların bugüne kadar açıkladıkları aslında bildiklerinin sadece bir kısmıdır. Dogon rahiplerinin tüm sırlarını açıklamadıkları konusunda araştırmacılar fikir birliği etmişlerdir. Gerekli hiçbir teknik araca sahip olmayan ve uygarlığımızın ancak 1930'larda temasa geçtiği Dogonlar bu kadar bilgiyi nereden elde etmişlerdi? Bu soru 1930'dan beri birçok bilim adamının kafasını kurcalayan ve Dogonların bilgilerinde dünya dışı bir köken görmek istemeyen bilim adamlarınca hala açık bir cevap verilememiş bir sorudur. Dogonlar üzerinde araştırma yapan Amerikalı bilim adamı Robert Temple, bir Nommo uzay gemisinin gelişini ve dönerek yere inişini simgeleyen resimler bulmuştur. Geminin Dogon ülkesinin güneydoğusuna indiği söyleniyor. Dogon rahipleri geminin inişini tanımlarken onun kuru toprağa indiğini ve oluşturduğu girdap dolayısıyla bol miktarda toz kaldırdığını anlatmaktadırlar. Dogonlarda Siriuslu gezginlerin bir gün geri döneceğine inanmaktadırlar. Göklerde bir yıldız belirecek ve bu Nommo'nun yeniden dirilişinin işareti olacak der bir yazıt. Dogonların yaratıcı tanrısı Amma, cennet ve suyla yakın ilgisi vardır. Onun yılan şeklindeki çocuğu Nommo, suya ve asıl söze katılarak kozmogonik dürtünün en aktif ve başarılı vekilleri olmuştur. İlk cinsiyetin doğumuna katkıda bulunarak ilk ataların doğmasına imkan yaratmışlardı. Nommo'nun gemisi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden dünya gezegenine gönderilenleri ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi terimi, Dogon inanışında kimi zaman Sirius sisteminden dünyaya gelen maddi bir uzay gemisinden söz ediliyormuş gibi, kimi zaman da manevi anlamlar içeren bir sembol olarak kullanılmaktadır. Dogonlar, Sirius sisteminde Emme ya da adını verdikleri ve Nommo'ların gezegeni olduğunu söyledikleri üçüncü bir yıldızın varlığından bahsederler. Bunun Popola yani Sirius B'den 4 kez daha hafif olduğunu, yine Sirius B gibi 50 yıllık bir zamanda daha geniş bir yörünge çizdiğini ve her ikisinin çapları arasında bir dik açı oluşturduğunu belirtiyor ve Emme yağının bir de uydusu olduğunu söylüyorlar. Dogon inançları Hopi yerlilerinin inançlarıyla eş zamanlılık gösterse bile anlatış ve söyleniş hikayeleri çok daha açık, yalın ve paylaşımcıdır. Dogonlar tarihsel anılarını Hopilere göre daha fazla korumakta, bilgileri metafizik ve madde olarak da ikiye ayırmaktadırlar. Dogon lisanı Hopi lisanına
benzememekle birlikte rahiplerin konuştuğu özel Dogon lehçelerine tıpkı Hopiler gibi zamansızlık hakimdir. Her gezegene göre zamanın değişikliği ve zamanın hızının artıp azalabileceği gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgileri eşliği altında Dogonlar kendi geleneklerinde astronomik bilgiyi fazlasıyla kullanır ve bu bilgiyi aynı zamanda astrolojik saptamalar için önemli bir malzeme olarak görürler. Hopilere göre Dogonların bilgileri ve astronomik bilgileri eşsizdir. Bunun yanında modern Batı astronomlarının 1940'lara kadar bilmediği bazı bilgileri de bilmektedirler. Dogon kültürünü 1930'lu yıllarda Batı'ya tanıtmış olan etnolog Marcel Graule'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Güneşten sonra ismi geçen tek yıldız olup Necm suresinde bahsedilmektedir. 49. ayette, Necm suresi 49. ayette doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. Necm yıldız demektir. Söz konusu yıldızlar surenin 49. ayetinde söz edilmektedir. Aynı surenin 9. ayetinde de iki yıldızın yörüngelerini ima edercesine iki yay ifadesi geçmektedir. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı. Sirius A ve Sirius B'nin birbirleri etrafındaki dolanış süresinin 49 yıl 9 ay olduğu bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki 49 ve 9. ayetlerini yan yana getirdiğimizde 49.9 yıl sayısı oluştuğunu görmekte olaya ayrı bir gizem katmaktadır. Bunun yanında eski Çin metinlerinde ve Feng Shui geleneğine Ursa Majör büyük ayı takım yıldızı ile birlikte hareket eden tek bir yıldız olarak nitelendirilir. Olumlu ve olumsuz Çi enerjisinin Güneş ile birlikte Sirius kaynaklı olduğundan bahsedilir. Enteresandır ki 1909'da astronom Ejnar Hertzsprung, Sirius yıldızının büyük ayı yıldız kümesi ile birlikte hareket ettiğini öne sürmüştür. Bir kısım kabalistler İbrani bilgileri İsa peygamberin doğumunda gökyüzünde görünen büyük yıldızın Sirius yıldızı ile Jüpiter kavuşumu olduğunu söylemektedirler. Gökyüzünün en parlak gezegeni Jüpiter ile en parlak yıldızı Sirius'un kavuşumu onlara büyük bir peygamberin doğacağını müjdelemiştir. Gezegen ve yıldızın iz düşümlerinden İsa Aleyhisselam'ın doğacağı yeri tespit eden 3 bilge kral efsanesi tüm Hristiyan dünyasında ve Kabalist dünyada bilinmektedir. Dogon mitolojilerinde Sirius Bey'in küçük olmasına karşın evrendeki en ağır yıldızlardan biri olduğu bilinmektedir. Sirius B ile Güneş sistemimizin kardeş olduğu ilk yaratılışın Sirius B yıldızı ve çevresindeki gezegende olduğu ve bunun da dünyaya bir şekilde aktarıldığına ilişkin birçok mitolojik öykü vardır. Eski Mısır'da Isis, Dogonlarda Sigi, Araplarda Şira, Hititlerde Kak-Sisi ve Çinlilerde Hushi diye nitelendirilen bu yıldız, eski Türklerde bozkurt veya köpek ile ilişkilendirilmiştir. Bozoklar, Üçoklar, Kurt Asena, dişi bir kurttan doğan Bilge Kağan gibi sembollerle kültürümüzün yanında da Sirius tüm dünyada avcı yani Orion takım yıldızının köpeği olarak nitelendirilir. Dogonlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilir.
Dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ayın dünya etrafında döndüğünü, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını, Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp Sirius A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu, bunların birbirleri etrafında 50 yılda döndüklerini bilmektedirler. Ayrıca Sirius yıldızının eski zamanlarda bir kızıl dev olduğunu, Sirius B yıldızının ve bu yıldızın içe çökerek evrenin en ağır maddelerinden biri olan nötrino yıldızı olduğunu bilmektedirler. Sirius sistemiyle Güneş sisteminin evlendiğini, Dogonların da bu evlilikten doğduğunu söylemektedirler. Dogonlar ve Hopiler, yaratılışın dünyada olmadığını, ilk insanın dünyada yaratılmadığını ama yakın bir yıldız sisteminden Hopilere göre bir yıldız etrafındaki iki ayrı gezegenden geldiklerini, atalarının dünyaya uyum sağlamakta zorlandıklarını anlatırlar. Bu yıldız sisteminde yaşanılan büyük bir felaket ve tufandan sonra Dogonlara göre Nommo, Hopilere göre Nongosho, bu büyük felaket sırasında bir kısım varlıkları ve kendi dünyasındaki bir kısım canlıları kurtararak dünyaya getirmiştir. Modern Batı toplumlarına göre vahşi ve ilkel sınıflandırılmasında nitelendirilen Hopi yerlileri ve Dogonlar yeni çağda bulmuş olduğumuz astronomik bilgileri bilmekte ve bunları kendi kültürel doneleri içinde de kullanmaktadırlar. Ortak kültürel anı her iki kültürün de Sirius çift yıldızı etrafında dönen bir gezegenden, gezegenin yıldızın normal ötesi faaliyetler göstermeye başladığında büyük bir tufandan kaçıp kurtulan atalarının soyuyla ilgilidir. Her iki toplumda da atalarının doğduğu yer olan bu gizemli gezegene adanmış ağıtlar, şarkılar ve kültürel bir folklor mevcuttur. İki kültürde ataları kurtaranın tek bir şahıs olduğunu, Hopilere göre 80, Dogonlara göre 60 atanın dünyaya ulaştığını, ancak dünyaya uyum sağlamak için dünyadaki tohumlar ve ataların tohumlarının karıştırıldığını ve böylece dünyada dünya insanının yayıldığını anlatmaktadırlar. Dogonların dünyaya gelmesine sebebiyet veren varlığın adı Nommo'dur. Mağara resimlerinde ve tarifi Dogonlar tarafından yapılmakta olan Nommo resimleri bulunmaktadır. Dogonlarda Hopiler gibi atalarının 250 bin yıl önce dünyaya ulaştığını anlatmaktadırlar. Evet, Dogonlar kültürleriyle, gizemleriyle farklı bir kavim.